Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bakın. ATM'lerde para çekme ve yatırma limitleri değişti. Yani bu düzenlemelere dikkat an itibariyle Eylül ayında değişti. Değerli izleyiciler, bütün bilgiler bu haberde. Sizler ne yapmanız lazım? O bilgilerde bu haberde, bu habere gelmeden evvel kısacık söyleyeyim. Biliyorsunuz ATM'lerde yeni sahtekarlık başladı. Paranızı çekerken dikkat edin. Çünkü paranız bir yerde sıkışıyor, o paranız dışarı çıkmıyor. Bütün detaylı bilgiler o videomda bundan birkaç gün evvelsi o videoyu size yayına vermiştim. Bankalar Eylül ayı itibarıyla ATM para çekme ve yatırma limitlerinde önemli değişikliklere gitti. Şube içi ve dışı ATM'ler için farklı sınırlar uygulanacak ve bunun da bir nedeni var. ATM limitlerinde yeni dönem başladı. Türkiye'de bankaların ATM uygulamaları Eylül ayı ile birlikte değişti. Artan nakit ihtiyacı ve yüksek enflasyon nedeniyle eleştirilen düşük limitler yeniden düzenlendi. Birçok özel ve kamu bankası para yatırma ve çekme limitlerini arttırarak müşterilerin beklentilerine yanıt vermeye çalışıyor. Özellikle Garanti BBVA yaptığı yeni düzenleme ile kart veya QR kod aracılığıyla para yatırma limitini 185.000 TL'ye yükseltti. Bu değişiklikle birlikte yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri daha kolay hale geldi. Şube içi ve şube dışı ATM ayrımı. Yeni uygulamalarla birlikte bankalar ilk kez şube içi ve şube dışı ATM ayrımına gitti. Özellikle cadde kenarlarında, AVM'lerde ya da metro istasyonlarında bulunan bağımsız ATM'lerde günlük para çekme limiti 15.000 TL ile 15.000 TL arasında sınırlandırıldı. Değerli izleyiciler, bunun nedenini tabii ki siz benden daha iyi bilirsiniz. Buna karşın banka şubelerinin içerisinde bulunan ATM'lerde ise günlük çekim limitleri çok daha yüksek tutuldu. Şube içi cihazlardan yapılacak işlemlerde günlük para çekme limiti 35.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiyor. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Para yatırma işlemlerinde rekor artış. Peki neden? Uzun süredir ATM'lerde yalnızca 200 TL'lik banknotlarla işlem yapılabilmesi kullanıcıları zorluyordu. Ancak bankaların aldığı son kararlarla para yatırma sınırları yükseltildi. Bu kapsamda ATM'ler üzerinden yapılan yatırma işlemleri için 185.000 TL'ye kadar işlem imkanı tanındı. Bu adım özellikle ticari işletmeler ve yüksek tutarda nakit bulundurulan vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı. Neden böyle bir değişikliğe gidildi? Türkiye'de tedavüldeki en yüksek banknotun değerinin 5 doların altına düşmesi, yüksek enflasyon nedeniyle nakit kullanımında ciddi sorunlara yol açtı. Bu durum vatandaşların ihtiyaç duydukları nakit miktarını ATM'lerden karşılamasını güçleştirdi. Bankalar nakit akışını daha düzenli hale getirmek için komisyonsuz işlem sınırlarını güncelledi. Böylece nakit yönetim maliyetlerini düşürmeyi ve müşterilerinin taleplerine yanıt vermeyi hedefliyorlar. Limitler bankaya ve ATM'ye göre değişecek mi? Yapılan açıklamalara göre yeni düzenlemeler tüm bankaları kapsasa da ATM limitleri bankadan bankaya değişiklik gösterecek. Özellikle şube dışı cihazların maliyetinin daha yüksek olması nedeniyle bu noktalarda düşük çekim limitleri uygulanacak. Buna karşılık şube içi ATM'lerde müşteriler çok daha yüksek tutarlarda işlem yapabilecek. Böylece hem bankaların operasyonel yükü azalacak hem de vatandaşlar ihtiyaç duydukları nakit paraya daha kolay ulaşacak. Peki vatandaş ne yapmalı? Değerli izleyiciler, işte sizin bilmeniz gereken bilgiler. Uzmanlar para çekme ve yatırma işlemleri öncesinde ATM limitlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Çünkü her bankanın belirlediği sınırlar farklı olabilir. Özellikle şube dışı cihazlardan işlem yapmak isteyen müşterilerin günlük limitleri öğrenmeden işlem yapmaya çalışması mağduriyetlere yol açabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'de ATM kullanımı yepyeni bir döneme girmiş oldu. Para çekme ve yatırma limitlerinin artırılması hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için önemli bir rahatlama sağladı. Değerli izleyiciler, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'de ATM'lerde bu para konusu bana kalırsa değerli izleyiciler ileride daha da zorlaşacak. Çünkü her şeye zam geliyor. Her şeye zam geliyor, her şey pahalılaşıyor. Şimdi ben bunu neden böyle söylüyorum? Ben yurt dışında yaşayan birisi için neden ben bunu fark ediyorum? Kapıkule'ye geleyim mesela 300-400 euro bozdurduğum zaman veyahut da frank olsun 300-400 euro bozdurduğum zaman bana artık şöyle demet değil böyle demet para veriyorlar. Artık onu cüzdan da almıyor. Bir torbanın içine koyup öyle yolumuza devam etmek zorunda kalıyoruz. Ve bir şey alacağımız zaman, bir şey satın alacağımız zaman da bir demet para veriyoruz. İsviçre ile Avrupa ile karşılaştırdığım zaman değerli izleyiciler bu Covid konusundan sonra, korona konusundan sonra İsviçre'de kredi kartı kullanılmaya daha da fazla başlatıldı. Ben şahsen gerçekten yani %95 kredi kartı kullanıyorum diyebilirim. Çünkü nakit para artık İsviçre'de ölmeye başladı. Ve bunu da söyleyeyim bilgi olarak İsviçre'de ATM'ler de azalmaya başladı. Benim civarımda 2 kilometre, 3 kilometre civarımda bir sürü ATM'ler bir bakmışım. Para çekmeye gidiyorum ATM yok ya kaldırılmış yok. Devamlı gittiğim ATM orada yok. Hangileri kaldı İsviçre'de? Bilhassa bankaların kendi olduğu, şubelerin olduğu yerlerde hem bankanın içinde ATM var hem de dışında duvarında ATM'ler var, onlar var. Ama o yol kenarlarında alışveriş mağazaların dışında o ATM'ler hepsi kaldırılmaya başladı. Alışveriş mağazalarının içinde daha henüz bankomatlar var. ATM'ler burada bankomat deniyor. ATM'ler var. Herhalde onları da zamanla kaldıracaklar. İyice yani zamanla bu iş kredi kartına dönecek. Ben Avrupa'dan konuşuyorum. Türkiye'den tabii bir şey diyemem. Türkiye'dekiler şimdi beni seyreden sizler bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ama lütfen tekrar rica edeceğim. Bakın kimseye hakaret etmeyin. Çünkü herhangi bir parti, herhangi bir isim yazdığınız zaman o otomatikmen siliniyor. Silinmezse Murat Bozdoğan siliyor. Çünkü yoksa benim başım belaya girebilir. Anladınız ne demek istediğimi. Onun için mecburum silmeye ve Google zaten benden evvel siliyor. Rica edeceğim kimseye hakaret etmeyelim. Kimseyi üzmeyelim. Beni de üzmeyin bu konuda rica edeceğim. Lütfen diyeceğim. Değerli izleyiciler fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. En sonunda ne diyorum? Sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.